Merhaba, bu videomda tarihi neredeyse 1500 yıl öncesine dayanan kadim bir oyundan, satrançtan bahsedeceğim. Nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti ve günümüzde ne durumda? Gelin ve imparatorların oyunu denen, üzerine yüzlerce kitap yazılan, insanlık tarihiyle birlikte yükselen bu oyunun hikayesine hep birlikte tanık olalım. Satrancın ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli anlatımlar var. En yaygın anlatıya göre satranç milattan sonra 7. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıktı. Ortaya çıkış hikayesi ise bir hayli etkileyici. O yıllarda Hindistan'da savaşı ve oyunları seven güçlü bir kral varmış. Sürekli savaşmaktan yorulan halkı bu durumdan kurtarmak için Sisa isminde bilge bir adamın bir çözümü varmış. Hem krala yeni bir oyun sunmak hem de onu savaşlardan biraz olsun alıkoymak için bu bilge bir gün kralın karşısına Çaturanga isimli bir oyunla gelmiş. Elindeki kutunun içinden değişik şekillerde taşlar çıkarıp, "Kralım, işte size aynı gün içerisinde defalarca savaşma imkanı sunan bir oyun getirdim. Bu taşlar askerleriniz, atlarınız, filleriniz ve kaleleriniz. Siz de oyunun şahısınız. Yanınızda da bir veziriniz olacak. Bu gördüğünüz tahta üzerinde de taşlarınızı oynatacaksınız," demiş. Bu oyun temelde Hint ordu düzenine dayanıyordu. O dönemdeki Hint ordusu 4 kısımdan oluşuyordu. Filler, atlılar, savaş arabaları ve yayalar. Kral bu oyunu öylesine sevmiş ki bilgeye "Dile benden ne dilersen," demiş. Bilge ise mütevazı bir şekilde kraldan satranç tahtasının her bir karesi için bir öncekinin 2 katı olmak üzere buğday tanesi vermesini istemiş. Yani birinci kare için 1 tane, ikinci kare için 2 tane, üçüncü kare için 4 tane. Kral kendisinden ilk başta böyle komik görünen bir istekte bulunulduğu için öfkelenmiş fakat "Hesaplayın ve bir fazlasını bile vermeyin," demiş. Bu hesap bugün hala buğday ve satranç tahtası problemi olarak bilinen bir sonucu ortaya koyar. Hesaplanan sonuç öylesine büyüktür ki değil Hindistan kralı tüm dünya bir araya gelse verilmesi gereken buğday miktarına yaklaşamaz bile. Bu hesaba göre bilge kişiye verilecek buğday sayısı tam olarak bu şekilde. 18 kentilyonun üzerinde bir rakam. Bu rakama göre verilmesi gereken buğdayın ağırlığı 184 milyar tondan fazla. Peki kral bunu neden fark edemedi? Aptal olduğu için. Muhtemelen, ama tek nedeni bu değil. Bu durum matematikte üstel büyüme adı verilen bir fenomenden kaynaklanıyor. Aslında hayatımızın birçok alanında 2 farklı büyüme türü vardır. Logaritmik büyüme ve üstel büyüme. Logaritmik büyüme eğrileri başlangıçta hızlı yükselir ancak zaman geçtikçe yükselme hızı azalır ve ilerleme zorlaşır. Genel olarak logaritmik büyüme bu grafikte gördüğünüz gibidir. Logaritmik büyümeye günlük hayattan örnek verecek olursak mesela diyet ve kilo vermek. 1 veya 2 hafta içinde yapılan diyet ve egzersizlerle 5 kilo vermek nispeten kolay olabilir. Ancak daha sonra bu ilerleme yavaşlar. Ard arda gelen her kilo kaybı bir öncekinden daha zor olur. Ya da acemi bir gitarist için ilk becerileri kazanmak kolaylıkla gerçekleşir. Oysa sonraki aşamalardaki gelişmeler oldukça yavaş ilerler. Bunun gibi pek çok örneği düşünebilirsiniz. Üstel büyümede ise eğriler başlangıçta yavaşça artar. Ancak kazançlar hızla artar ve zaman geçtikçe daha kolay hale gelir. Genel olarak ekranda gördüğünüz şekilde gerçekleşir. Aslında üstel büyümedeki tüm numara, büyümenin başlarda çok az olmasıdır. Bir adet buğday gibi minicik bir rakamla başlayan bir sayı, sadece 64 karede ne kadar yükselebilir ki diye düşünmüş olmalı kral. Ancak üstel büyümenin etkisi, bir adet buğdayı sadece 64 karede astronomik bir rakama ulaştırmaya yeter. Bu ibret verici hikaye yaşanmış mıdır, yaşanmamış mıdır bilinmez. Zaten bizim için önemli olan hikayenin gerçekliğinden çok kıssadan alınacak hissedir. Hikaye gerçek olsa da olmasa da yazılı belgeler Çaturanga adlı bu oyunun Hindistan'da ortaya çıktığını doğruluyor. Daha sonra İran'a, oradan Araplara ve oradan da İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmış. Hakkında farklı rivayetler bulunmasına rağmen satrancın ilk olarak 570 yılında Hindistan'da oynandığı biliniyor. Yaygın efsaneye göre satranca benzer ağır tempolu bir savaş oyunu hemen hemen 2000 sene önce Hindistan'da doğmuş ve yavaş yavaş şekil değiştirerek Orta Asya'nın güneyinden
İran'dan ve Orta Doğu ülkelerinden çok uzun bir yol kat ederek İber Yarımadası'na ulaşmış. Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde ise satrancın aslında oyun değil, savaş stratejileri ve taktik geliştirme yöntemi olarak görüldüğüne ve Sanskritçe ismi olan Chaturanga'nın da buradan geldiğine değiniliyor. Öyle ki satranç oyunu, figürleri ve hareketleriyle gerçekten de Hint ordusundaki savaş kurallarını andırır. İranlılarla uzun süre savaşlardan sonra satranç Araplara geçti. 12. yüzyılın sonlarına doğru halifeler etkisini yitirdikten sonra satrancın merkezi Suriye, Türkiye ve Mısır'a kaydı ve oyun aynı zamanda Moğollar arasında da yaygınlaşmaya başladı. Daha sonraki yıllarda satranç Endülüslere, Endülüsler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayıldı. Çağdaş satranç 15. yüzyılda Akdeniz'de ortaya çıktı. O andan itibaren psikolojik savaşın modelliğini yapan entelektüel bir oyun haline gelen satranç, bir Avrupa icadı olarak kabul edilir. Ekranda 15. yüzyıldan kalma bir Fransız el yazmasını görüyorsunuz. Kral Arthur'un yuvarlak masasından bir şövalye olan Sir Lancelot, Giovanni ile satranç oynayıp şarap içerken gösteriliyor. Satranç 11. yüzyılda Avrupa'ya ulaştığında soylular, kraliyet ve şövalyeler oyuna hızlı bir şekilde adapte olabildiler. Ancak oyunun kumar ve haylazlıkla ilişkilendirilmesi, bazı kilise liderleri ve güçlü kişilerin oyunu yasaklamaya teşebbüs etmelerine sebep oldu. 1061'de İtalya'nın Ostia Kardinali Damiani, Papa'ya bir mektubunda oyuna hayatın utanç verici haylazlıklarından diyerek kendi din adamlarına oyunu oynamayı yasakladı. Daha sonra 1254 yılında Katolik Kilisesi tarafından kutsanmış tek kral olan 9. Louis, oyunu tüm Fransa'da yasaklamaya kalkıştı. Ancak oyunun popülerliğine yenik düştü. Orta Çağ boyunca satranç taşları, şövalyeler yani atlar, kaleler ve psikoposlar yani filler gibi Orta Çağ Avrupası toplumunu yansıtan figürler ve anıtlardan oluşan modern şekline büründü. Günümüzde oyun tahtasındaki en güçlü taş olan kraliçe yani vezir taşı, 15. yüzyılda Nazır'ın yerini alarak yaygın bir değişime sebep oldu. Bu durum 1. Elizabeth, Kastilyalı 1. Isabella ve İskoçya kraliçesi Mary gibi karizmatik ve güçlü kraliçelerin doğuşuna yoruluyor. O zamanlarda kurallar oyun zamanını hızlandırmaya adapte edilmişti. Bu sebeple filler ve vezir daha fazla güç kazandı. Vezir sadece 2 kare çapraz ilerleme yerine artık sınırsız kareyi çapraz ya da her çizgisel yönde ilerleyebiliyordu. Bu ise 1831'de Benjamin Franklin ve Lady Caroline Howe'u Londra'da satranç oynarken gösteren bir gravür. Birleşik Devletler Satranç Vakfı'na göre ABD'nin kurucu babası Benjamin Franklin, doyumsuz bir satranç oyuncusu ve oyunu ABD'ye şans eseri ilan eden kişiydi. Franklin aynı zamanda kadınlarla satranç oynamaktan oldukça zevk alırdı. 1786 yılında Franklin, oyuncuların sosyal ve entelektüel yeteneklerini güçlendirmesini öven The Morals of Chess adlı makalesini yayınladı. Satranç kuralları neredeyse bir yüzyıldan fazla süre boyunca 1924 yılında Paris'te Uluslararası Satranç Federasyonu açılana kadar bir sistem haline getirilmedi. Tarihçiler satrancın, daha doğrusu Chaturanga'nın din zulmünden kaçan Budist rahipler yoluyla Çin'e götürüldüğünü düşünüyorlar. Çin satrancı 8. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır ve onu Japon versiyonu shogi takip etmiştir. Arap ve Avrupa elyazmalarından sonra İspanyol Lucena'nın ilk basılı satranç kitabında o zamanki yeni kurallar açıklanmış. İspanya'dan sonra satranç İtalya, Fransa, Almanya, ABD ve Rusya'da hızla yaygınlaştı. 1886 yılında ilk dünya şampiyonluğu karşılaşması Wilhelm Steinitz ve Johannes Zukertort arasında oynandı. Şampiyon olan Steinitz satranç kuramları günümüzde de geçerliliğini koruyor. 1924 yılında da Dünya Satranç Federasyonu kuruldu. Yalnızca bir oyun olarak tanımlayabilmek için kuşkusuz fazlasıyla karmaşık ve derin olan satranç, tarihi boyunca ustalar ve teorisyenler tarafından çeşitli şekillerde tanımlandı. Örneğin eski dünya şampiyonlarından aynı zamanda filozof ve matematikçi Emmanuel Lasker'e göre, satranç iki beynin arasındaki psikolojik bir mücadeledir. Ünlü matematikçi Pascal'a göre ise satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur. Yine eski bir dünya şampiyonu olan Alexander Alekhine göre ise satranç bir sanattır. Bütün bu tanımlar yapılan vurgulara yönelik farklılık gösterse de ortak bir kanı vardır ki o da satrancın sportif, bilimsel ve sanatsal ögeleri bir arada barındıran entelektüel bir uğraş olduğudur.
Satrancın bilinen 1500 yılı aşkın tarihi boyunca gelişmesi ve yayılmasında önemli rol oynayan Türkler, son birkaç yıla kadar nicelik ve nitelik olarak bu geleneğe biraz uzak kalmış görünüyorlar. H.J.R. Murray'nin 1913 baskılı Satranç Tarihi adlı eserinde Arapça ve Farsça el yazmalarından yararlanılarak bazıları 12. yüzyıla kadar dayanan 500'ün üzerinde konum verilmekte. 9. yüzyılda en güçlü büyük ustaların Türkler, İranlılar ve Arapların arasından çıktığı zamanlarda dünyanın en güçlü 4 satranççısı arasında bir dünya şampiyonası düzenlendiği ve Türk tarihçi Salih tüm rakiplerini yenerek ilk dünya satranç şampiyonu olduğu belirtiliyor. Fakat kabul edilen ilk dünya satranç şampiyonu Wilhelm Steinitz olarak kayıtlara geçmiştir. Steinitz aynı zamanda satrancı sistematik oynama kavramının da babasıdır. Steinitz'in teorisinin başlangıç noktası satrançta konumun özelliklerine uygun bir plan yaparak oynamaktır. Konumun özellikleri konusundaki görüş ve çalışmaları modern satranç oyununun temellerini oluşturmuştur. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarından 4 büyük satranç ustası William Steinitz, Emanuel Lasker, Jose Raul Capablanca, Alexander Alekhine ve dünyanın gelmiş geçmiş en önemli satranç ustalarından biri olan 1985, 1993 ve 2000 yılları dünya şampiyonu Garry Kasparov'u kendisine örnek aldığını belirtmiştir. Öte yandan 1996 ve Mayıs 1997'de IBM bilgisayar firması tarafından yapılan ve geliştirilen ve Deep Blue Supercomputer adı verilen makineyle dünya şampiyonlarından Garry Kasparov defalarca müsabaka yapmış ve insan eliyle yapılan bir makine, tarihte ilk defa insana karşı yaptığı bir maçta galip gelmiştir. Satrancın kişiye kazandırdığı pek çok şey vardır. Örneğin satranç muhakeme gücünü, zekayı, özgüveni arttırır. Analiz ve sentez yapmasını öğretir. Yaratıcılık yönünü ortaya çıkarır. Soğukkanlı olmayı öğretir. İrade gücünü, hafızayı, mantıksal düşünmeyi geliştirir. Hem artistik yaratıcılığa hem de rekabete dayalı başarılar için de zemin hazırlar. Vücudun en hayati organlarından biri olan beyne hitap eder. Onun daha akılcı ve sağlıklı biçimde yaşamını sürdürmesinde de önemli bir rol oynar. Satranç oyunu hayatın minyatür bir uygulamasıdır. Oyun öncesi, esnası ve sonrasında yaşananlar her seferinde bir ders niteliğinde kişiye bir şeyler kazandırır, öğretir. Satrancı sadece bir oyun olarak görmek büyük bir hatadır. Büyük ustaların söylediği gibi satranç spordur, bilimdir ve sanattır. Videomu burada bitirirken son olarak size son yıllarda izlediğim en iyi mini dizilerden biri olan Queen's Gambit'i tavsiye etmek istiyorum. Dizi, Beth Harmon adında 9 yaşında satranç oynamaya başlayan doğuştan yetenekli bir kızın hikayesini anlatıyor. 7 bölümlük bu mini dizi, satranca ilginiz olsun olmasın mutlaka izlemeniz gereken dizilerden biri. Buna ek olarak, konusu birebir satranç olmasa da satrancın içinde önemli bir unsur olduğu Revolver filmini de tavsiye edebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.